Büyük Umutlar. Charles Dickens. Büyük Umutlar adlı eser, Charles Dickens'ın Pip adlı genç bir yetim karakterin hayatını anlattığı bir romandır. Hikaye, 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçer ve toplumsal sınıf, kimlik ve kişisel gelişim gibi temaları keşfeder. Pip, kız kardeşi ve onun kocası Joe Gargery tarafından yetiştirilen genç bir yetimdir. Joe ise, nazik ve yumuşak kalpli bir demircidir. Pip, bataklıklara yakın bir köyde mütevazı bir yaşam sürmektedir. Bir akşam, ebeveynlerinin mezarlarını ziyaret ederken, kaçak bir mahkum olan Magwitch ile karşılaşır. Magwitch, yiyecek ve prangayı çıkarmak için çekiç ister. Korkmuş olan Pip, bu eşyaları kız kardeşinin evinden çalıp ona getirir. Kısa bir süre sonra Pip, tuhaf ve zengin Miss Havisham'ın malikanesine davet edilir. Orada, Estella adında güzel ama kibirli bir kızla tanışır. Miss Havisham, Estella'yı erkeklerin kalbini kırmak için yetiştirmiştir. Pip, Estella'ya aşık olur ancak bir yandan da kendi düşük sosyal statüsünün farkındadır. Bir yandan demirci olan Joe'ya çırak olarak çalışan Pip'in hayatı, aldığı bir haberle bir anda değişir. Kimliğini açıklamak istemeyen birinin ona eğitim alması ve bir beyefendi olması için bağışta bulunduğunu öğrenir. Haber üzerine Pip, Londra'ya taşınır, Herbert Pocket adında biriyle arkadaş olur ve avukat Jagges ve onun katibi Wemmick ile tanışır. Miss Havisham'ın kendisine bağışçı olduğunu farz eden Pip, artık Estella'nın kalbini kazanmak için rafine bir beyefendi olma kararlılığındadır. Aslında gerçek bağışçının mahkum Magwitch olduğunu bilmemektedir. Hapishane kaçkını Magwitch, Avustralya'da bir servet yapmıştır. Pip'in büyük umutları, onu alçak kökenlerini terk etmeye ve sosyal yükselme için çabalamaya yönlendirir. Pip'in Londra'daki yaşamı lüksle dolu olsa da, o tatmin olmuş hissetmez. Joe ve kız kardeşinden uzaklaşarak, ailesine yabancılaşır. Estella da bir yandan onu büyülerken, bir yandan da deli etmektedir. Daha sonra Pip, Miss Havisham'ın amacının onu bir beyefendi yapmak olmadığını ve aslında Estella üzerinden erkeklerden intikam almak istediğini fark ettiğinde büyük hayal kırıklığı yaşar. Pip'in bir beyefendi için idealize ettiği imaj ve gerçekten zenginliğin ve statünün mutluluk getireceği varsayımı, öykü boyunca sarsılırken ona bağış yapanın aslında Magwitch olduğunu öğrenmesiyle iyice suya düşer. İlk başta durumu tiksintiyle karşılayan Pip, yine de sorumluluk duygusu hisseder ve Magwitch'e saklanmasında yardım etmeye çalışır. Çünkü yakalanırsa suçunun cezası ölümdür. Pip, Magwitch'e Londra'dan kaçma planında yardımcı olurken, Compeyson adlı eski bir mahkumla karşılaşırlar. Compeyson, Magwitch ile daha önce bir suça karışmıştır. Aralarında bir arbede başlar ve Magwitch yakalanır. Pip, eylemlerinin sonuçlarını fark edince yıkılır ve hasta düşer. Bu arada Estella'ya, Miss Havisham'dan önemli bir miras kalır ve o da artık özgürdür. Estella ve Pip tekrar karşılaşırlar ve ikisi de değiştiklerini, evrim geçirdiklerini kabul ederek dostça ayrılırlar. Pip, Joe ve Biddy ile barışmak için eve döner. Roman, Pip'in Miss Havisham'ın şimdi harap olan malikanesine geri dönüşüyle sona erer. Orada Estella'yı bulur ve ikisi de potansiyel bir birlikte yaşama olasılığını açık bırakarak bahçe sınırlarını aşarak el ele yürürler. Dickens, Victoria dönemi İngiltere'sinin katı sınıf yapısını keşfeder ve toplumsal statüsünün ötesine geçmeye çalışanların karşılaştığı zorlukları vurgular. Zenginliğin ve statünün mutluluğu getireceği yanılgısı, Pip'in seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesiyle sorgulanır. Diğer yandan karakter gelişimleri de ilginçtir. Magwitch ve Estella gibi karakterler, kefaret ve bağışlama süreçlerinden geçer. Magwitch, başlangıçta bir mahkumken, bir sempatik figüre dönüşürken, Estella, kalpsiz bir güzellikten daha anlayışlı bir kadına dönüşür. Roman, karakterlerin yaşamlarını şekillendiren ve Dickens'ın diğer eserlerinde de gördüğümüz birçok tesadüfle ilerler. Bu olaylar, görünüşte rastlantısal olsa da, hikayenin iç içe geçmişliğine katkıda bulunur. Büyük Umutlar, karmaşık karakter gelişimiyle birleşerek, Victoria dönemi sosyal normlarının eleştirisiyle bir başyapıta dönüşür. Kitabın birçok kez sahnelenmesi ve filme çekilmesi de, Dickens'ın günümüzde dahi ilgi çekici ve geçerli bir hikaye anlattığının kanıtıdır. Ve evet, Büyük Umutlar, tembel okur tavsiyesidir.